Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Sezon finaline artık neredeyse geldik diyebiliriz. Bu haftaki bölüm sezon finali öncesi adeta fırtına öncesi sessizlik gibi. Özellikle yayınlanan ikinci fragmanın temposuz ve ruhsuz oluşu akıllara şu soruyu getiriyor. Acaba senaristler büyük olayları sezon finalinde yapmak için mi bu kadar sessiz kaldı? Çünkü fragmandaki sakinlik ekran başındaki izleyicileri çok tatmin etmese de bu durum perde arkasında büyük bir fırtınanın hazırlığı olabilir. Videomuza geçmeden önce sizlerden ufak ama anlamlı bir ricam olacak. Pembe gittiğinden beri dizinin eski tadı tuzu kalmadı diyen herkes videomuzu beğensin de bakalım bu düşünceyi kaç kişi paylaşıyor görelim. Gerçekten de Pembe karakterinin sahnelerde olmaması birçok izleyicide bir eksiklik hissi uyandırdı. Bu da demek oluyor ki senaristlerin karakter dengelerini yeniden gözden geçirmesi şart gibi görünüyor. Ayrıca siz değerli takipçilerimizden biriyseniz ve hem yeni videolarımızdaki gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız hem de sezon finalinde yaşanacak büyük olayları anında öğrenmek istiyorsanız mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sezon finali öyle bir gelecek ki gerçekten de diziye damga vuracak sahneler konuşulacak. O zaman fazla uzatmadan, sizleri daha fazla merakla bırakmadan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüyle ilgili analizimize geçelim. İsterseniz ilk olarak olaylara Nursema cephesinden bakalım. Malum Nursema şu sıralar zor bir süreçten geçiyor ve yaşadığı içsel fırtınalar onu gitgide daha da yıpratıyor. Babasının evinde kalmaya devam etmek zorunda kalma hissi hem duygusal anlamda onu zorluyor hem de Firaz'la olan evliliğine büyük zarar veriyor. Evli bir kadının kendi evinden uzakta, ailesinin evinde kalması zaten başta başına büyük bir sorunken, Nursema'nın içine düştüğü bu belirsizlik hali hem onun ruhsal halini hem de ilişkisinin geleceğini ciddi anlamda tehdit ediyor. Önümüzdeki bölümlerde Nursema, Asude ve Işıl'ın arasında geçen bir konuşmaya kulak misafiri olacak. Ancak duydukları hoşuna gitmeyecek. Kendi hakkında yapılan biraz da küçümseyici ve yargılayıcı sözleri duyan Nursema, adeta sinirlerine hakim olamayacak. Bir anda büyük bir öfkeyle hem Asude'ye hem de Işıl'a sert bir çıkış yapacak. Bu sahne dizide tansiyonu yükseltecek anlardan biri olacak gibi duruyor. Asude cephesine bakarsak, onun kafasında Nursema ile Firaz'ın evliliği artık tam anlamıyla bir hata olarak yer etmiş durumda. Bu yüzden Asude oğlunu bu evlilikten vazgeçirmeye çalışacak. Firaz'ı ikna etmek için türlü yollar deneyecek. Belki de duygusal baskı bile yapacak. Ancak işin en düşündürücü tarafı şu: Nursema yaşadığı baskılar ve duygusal buhranlar yüzünden adeta kendisi olmaktan uzaklaşıyor. Tepkileri daha sert, kararları daha fevri olmaya başladı. Ardı ardına yaptığı hatalar ve çevresine karşı giderek sertleşen tavırları en çok da ona zarar veriyor. Çünkü Nursema aslında çok sevilen, duygusal, narin ama o kadar da güçlü bir karakterdi. Şimdi ise içinden çıkamadığı bu karmaşa onu tanıdığımız Nursema'dan yavaş yavaş uzaklaştırıyor. Eğer bu böyle devam ederse ne yazık ki hem evliliği hem de çevresindeki insanlarla olan bağları daha da zedelenecek gibi duruyor. Yani Nursema'nın artık kendisiyle yüzleşme vakti geldi de geçiyor diyebiliriz. Diğer yandan Mustafa'nın yaşadıkları da sezon finaline doğru izleyiciyi ciddi şekilde diken üstünde bırakacak gibi duruyor. Özellikle çevresindeki insanların ona karşı kullandığı korkak, zavallı, bir işe yaramaz gibi küçümseyici ifadeler Mustafa'yı derinden etkileyecek. Bu sözleri duymak onun zaten bastırdığı ezilmişlik hissini daha da gün yüzüne çıkaracak. Mustafa kendisini hem ailesine hem de çevresine kanıtlama derdine düşecek. Ancak ne yazık ki bu ispat çabası onu çok yanlış ve tehlikeli bir yola sürükleyebilir. Cesaret göstermeye çalışırken adeta kontrolü kaybedecek. Son günlerde sosyal medyada dolaşan bazı iddialarda bu durumu destekler nitelikte. Özellikle sezon finalinde Mustafa'nın birini vuracağı yönünde söylentiler izleyiciler arasında ciddi bir merak uyandırmış durumda. Bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu henüz kesin olarak bilmiyoruz. Ancak yayınlanan ikinci fragman bu söylentilerin hiç de uzak olmadığını gösteriyor. Fragmandaki gergin sahneler büyük bir olayın kapıda olduğunu adeta gözler önüne seriyor. Peki Mustafa'nın vuracağı kişi kim olabilir? İşte bu sorunun cevabı oldukça belirsiz. Bazı izleyiciler bu kişinin Abdullah olabileceğini düşünüyor. Aralarında zaten uzun süredir bir gerginlik vardı. Diğer bir ihtimal ise Işıl. Son dönemde Işıl'ın yaptıkları
Özellikle Nursema'ya karşı kurduğu oyunlar ve gizli planlar onu ciddi anlamda hedef haline getirmiş durumda. Hatta bazı izleyiciler hiç beklemediğimiz, adını bile düşünmediğimiz bir karakterin kurban olabileceğini öne sürüyor. Yani senaristler ters köşe yaparsa hiç şaşırmayın. Ama şu bir gerçek ki bu yaşanacaklar sezon finalinin en kritik kırılma noktalarından biri olacak. Bunun dışında bir de Işıl'ın gerçek yüzünün ortaya çıkması meselesi var ki o da finale damga vuracak detaylardan biri olacak. Bu konuda elimizde çok güçlü bir tahmin var. Işıl'ın maskesi yüksek ihtimalle Koray'ın itiraflarıyla düşecek. Koray her şeyi açık açık söyleyip Işıl'ın tüm kirli planlarını ifşa edecek ve izleyici sonunda haklı bir rahatlama yaşayacak. Ancak açık konuşmak gerekirse izleyici artık Işıl'ı yeni sezonda görmek istemiyor. Onun yaptığı sinsilikler bir yere kadar tahammül edilebilir seviyedeydi. Ama şimdi her şey ayyuka çıktı ve finalde onun bu maskesinin düşmesini hepimiz dört gözle bekliyoruz. Umarız senaristler bu konuda izleyiciyi üzmez ve o beklenen hesaplaşma sahnesini sezon finaline yakışır bir şekilde işlerler. Yeni bölümle birlikte Kıvılcım ve Ömer'in birlikte yaşamaya başlaması, dizide içimizi ısıtan, yüzümüzde tebessüm oluşturan en güzel gelişmelerden biri olacak. İkili uzun ve zorlu bir sürecin ardından artık aynı çatı altında yeni bir sayfa açıyor. Aralarındaki sevgi, saygı ve uyum da izleyiciye gerçek anlamda umut ve huzur verecek cinsten. Özellikle son bölümlerde yaşanan tüm karmaşaların ardından böyle bir pozitif gelişmeye ihtiyacımız vardı. Ve Kıvılcım Ömer cephesi bize bu duyguyu fazlasıyla yaşatacak gibi duruyor. Öte yandan Mary karakteri için veda vakti geliyor. Mary sevdikleriyle vedalaşarak diziden ayrılacak. Sahnesi duygusal olacak gibi görünüyor ve izleyiciyi biraz üzüntülendirebilir. Mary'nin gidişi özellikle Abdullah cephesinde yeni bir sorunu da beraberinde getirecek. Bebeğe kim bakacak? Mary sonrası bu yük kimin omuzlarında olacak? Bu da yeni bölümde netleşecek gibi. Hatta şahsi fikrim bu görev kısa bir süreliğine de olsa Işıl'a verilebilir. Işıl'ın sinsiliğini bildiğimiz için böyle bir gelişme yaşanırsa büyük bir tehlikenin habercisi olabilir. Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre Metehan'ın yurt dışına çıkacağı yönünde bazı ipuçları var. Bu da diziden bu şekilde ayrılacağı anlamına geliyor. Gökhan'ın bu kadar uzun süre dizide kalması biraz izleyiciyi şaşırtsa da senaryo gereği onunla ilgili yeni planlar olabilir. Ve gelelim dizi boyunca belki de en stabil, en düzgün ilerleyen ilişkiye, Doğa ve Fatih. Her ne kadar başlarda fırtınalı bir ilişki olsa da zamanla birbirlerini daha iyi tanıyıp ortak bir noktada buluştular. Artık aralarındaki sevgi daha olgun ve sağlam temellere oturmuş durumda. Yeni bölümde de bu ilişki rayında gitmeye devam edecek gibi görünüyor. İzleyicinin artık her bölüm bir karmaşa yaşamaktan yorulduğu bu süreçte Doğa ve Fatih'in ilişkisi adeta bir nefes alma alanı yaratıyor.